8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı. Cemal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş Siz geldiniz nasılsınız? hacı. Hoş bulduk. Bugün rinoplastiden bahsedeceğiz ama belki değişik bir açıdan bakacağız rinoplastiye. Çünkü bu hastaların özellikle nefes alıp vermeyle ilgili de bir takım değişiklikler oluyor rinoplastiden sonra, doğru mu? Tabii ki. Yani bir iyileşme bekliyoruz bu konuda. Tabii ki rinoplasti aslında sadece dış şeklinin değiştirilmesi demektir, burun dış şeklinin. Ama burun sonuçta fonksiyonel bir organ ve bunun yapısını bozmamamız gerekiyor. Birçok işlevi var. Koku almadan, tat almadan, havayı filtrelemeden birçok fonksiyonu var. Bunları bozmadan bu cerrahiyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz de cerrahimiz esnasında fonksiyonel kısımlarını düzeltmek için birçok işlem uyguluyoruz. Ben kendi cerrahilerimde rutin burun etlerini küçültüyorum ve deviyasyon kısmını düzeltiyoruz. Zaten hani rinoplasti esnasında dışarıdan düzgün bir burun yapmak için içerideki eğriliği de düzeltmeniz gerekmekte. Onun için bu standart yapılan bir işlem. Ekstra bir şey yapıyormuş gibi söylemek istemiyorum çünkü bunun zaten olması gereken durum bu. Hocam peki rinoplasti sonrası burun tıkanıklığını rahatlatmak için ne yapılmalı? Şimdi rinoplasti sonrası aslında ilk bir ay fizyolojik olarak bir tıkanıklık olabilir. Çünkü bir cerrahi işlem geçiriyorsunuz, burun etlerini küçültüyoruz, burun içerisinde kabuklanmalar oluyor, kurumalar oluyor. Burun mukozasının kendisini iyileştirmesi biraz zaman alıyor. İlk bir ay endişe etmesinler. Ama ben hastalarıma şunu söylüyorum, tamponları ilk çıkarttığımızda çok rahat bir nefes alıyorlar. Evet bak o nefese gelecek. Yani anatomik bir darlık olsaydı tampon çıkarttığımızda da sen problem yaşayacaktın. Onun için ilk bir ay olabilir, kabuklanmalar olabilir. Önerilerimiz var. Bunu mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz ama ilk bir ay endişe etmelerine hiç gerek yok. Peki bu alerji veya sinüzit gibi rahatsızlıklar için de bir rinoplasti ameliyatının ekstra bir faydası oluyor mu? Şöyle, aslında havalanma düzeldikten sonra sinüzite bir miktar faydası olabilir ama bariz ameliyatlık bir sinüzit hastasını rinoplasti operasyonu çözmez. Endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz sinüzit ameliyatında yapmak gerekebilir. Ama bu kısıtlı bir hasta grubunda geçerli ama ihtiyacı olursa beraberinde yapabiliyoruz. Alerjiye gelecek olursam alerji medikal bir hastalıktır. Bunun cerrahi bir tedavisi yoktur. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa biz burun etlerini küçültsek de daha sonra tekrarlama ihtimali vardır. Onun için tedavi kısmında, kontrollerde onun uygun tedavisini vermek gerekmekte. Hocam az önce tamponları çıkarttıktan sonra rahat nefes alıyorlar dediniz. Tampon dediğimizi neden kullanıyoruz ya da tamponsuz bir operasyon oluyor mu? Onu Tamponsuz söyleyeyim. bir operasyon olabilir ama tamponun kullanma sebebimiz bir ameliyat sonrası erken dönemde kanama olmasın. Erken dönemde sineşi dediğimiz yapışıklıkların olmasını engellemek için kullanıyoruz. Evet, kısıtlı bir işlem yapılırsa, çok fazla deviyasyona müdahale etmeye gerektirmeyecek bir durumsa ve burun etleri küçültülmeyecekse evet tampon kullanılmayabilir. Tampon kullanmayan birçok meslektaşımız mevcut. Herkesin kendi tekniği var. Uygun olan hasta tabii ki kullanmayabilirler. Ama tamponlar silikon tamponlardır. Hani evet ameliyat sonrası bir konforsuzluk yaratır ilk bir hafta ama o çok ağrılı bir işlem değildir yani korkulduğu kadar. Ben onu soracaktım. Rinoplasti normalde ağrılı bir işlem veya kanamalı bir işlem mi? Aslında şöyle rinoplasti sonrası hastalarda ağrı çok beklemeyiz. Hani hastalar kemik kırılıyor, kemikler şekillendiriliyor. Aslında bir ortopedi ameliyatıymış gibi düşünüyorlar ama çok ağrılı bir ameliyat değildir. Süreç değil. Çok basit ağrı kesicilerle giderilebilir. İlk gün böyle bir zonklama tarzında bir ağrıları oluyor hastanede. Hastanede kullandığımız ağrı kesiciler yeterli oluyor. Çoğu zaman ilk bir hafta ameliyatın aslında en meşakkatli kısmıdır. O süreçte bir çok ağrı kesici ihtiyacı olmuyor hastaların. Hastalar genelde tampon olduğu için burun tıkanıklığından rahatsız oluyorlar. O bir miktar burun tıkanıklığı yaratıyor tabii doğal olarak. Veya sürekli ağızdan nefes alıp vermek Evet, belki zor bir de oluyor. ben ödem
dengelenme durumu söz konusu olduğu için ilk bir hafta sırt üstü yatmalarını öneriyorum. Eğer sırt üstü yatamayan biriyseniz bu çok konforlu olmuyor tabii ki. Evet. Hocam peki rinoplasti operasyonu yapan kişiler spor yapmaya ne zaman geri dönebilirler? Egzersizleri ya da yoğun şekilde hareket halleri. Rinoplasti sonrası bir hareket kısıtlamamız yok ama ilk bir ay spor yapmasını önermiyoruz kişilerin. Çünkü burun cildi tam oturmamış, yara iyileşmesi devam ediyor. Ağır spor yaptıklarında ödemlenebilirler. İlk bir ay, bir aydan sonra fitness, ikinci aydan sonra da ağır sporları yapmaya başlayabilirler. Böyle bir önerimiz oluyor. Aslında çok da bir şeyi yok. Ama Sporlarına ara evet. vermiş olmuyorlar. Yani Evet. bir ay uzun bir Yani zaman değil kesinlikle. Ama kesinlikle de önermiyorum. Yani bir ay boyunca yatak istirahati yapın, hiç hareket etmeyin, oraya gitmeyin, iyileşmesini bekleyin diye bir şey söz konusu ciddi değil. Daha bir kısıtlama eğilmeli yok. kalkmalı ya da ağır Kısıtlama çalışmaları. olmaması lazım. Yani hayatını kısıtlayamazsın bir ay boyunca. Yani bu kadar kendinizi zorlamanıza gerek yok. Kesinlikle. Şimdi yaz dönemindeyiz. Bu hastalar, yani bu aday hastalar yaz döneminde de ameliyat olabilirler mi? Yani bir mevsimsel bir fark var mı? Bir de mesela diyelim ki böyle bir ameliyat geçirdiler, işte hani tatile gitmek ister, havuza, denize Tabii, ne tabii. zaman girebilir? Yaz aylarında en çok sorulan sorulardan biri bu zaten. Şimdi bunun bir mevsimi yok. Kış aylarında olmanın bir avantajı var, dezavantajı var. Birçok sebebiyet durum söz konusu aslında. Biz ameliyat sonrası güneşten korunmasını öneriyoruz. Sonuçta güneş bir yanık yapıyor. Yani düşünün, çok güneş altında kaldığınızda vücudunuz su toplayabiliyor. Yani bu cerrahi bir travmadır. Yani pardon, güneş travmasıdır aslında. Cerrahi alanda da bunun olması bizim yara iyileşmemizi geciktirir. Evet. Yani biz o yaz ayları boyunca şapka takmasını, güneş kremini güzelce kullanmasını, yani genel aslında güneşten koruyucu önlemleri öneriyoruz hastalarımıza. Havuzla denize girmesi için şöyle bir durum söz konusu. Kabaca 15. günden sonra denize girebilirler ama kestiremiyorum hani denizin neresi olduğu, hani mavi bayrak almış mı almamış mı ya da nasıl bir durumu söz konusu olacağını kestiremiyorum. Bir ay ara vermelerini öneriyorum. Siz zaten hani ameliyat sonrasında belirli aralıklarla zaten kontroller yapıyorsunuz değil mi? Ne sıklıkta oluyor bu? Hani Şimdi- o kontrollerde konuşuluyordur mutlaka diye Tabii düşünüyorum. muhakkak. Genelde eğer yaz aylarına yakınsak ameliyat öncesi muhakkak konuşuyoruz çünkü herkes kendi planını ona göre yapıyor. Biz ameliyat sonrası 1. hafta, 15. gün, 1,5 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl şeklinde rutin kontrollerimiz var. Genelde 1,5 aydan sonra hastalar biraz aksatmaya başlıyorlar yavaş yavaş ama hani şikayeti olan zaten geliyor, şikayeti olmayan zaten gelmiyor. Ama rutin bir programımız var. Ama biz tabii telefonla konuşuyoruz. Hani soru sormak istedikleri zaman yurt dışındaysa online görüşüyoruz kişilerle. Yani bize gelemiyorlarsa yardımcı olmaya çalışıyoruz o zaman. Hocam şehir dışı ya da yurt dışı hastalarının kaç gün Türkiye'de, yani İstanbul'da olması gerekiyor? Bu operasyonu sağlıklı bir şekilde hem muayenesini olup hem yatışı yapıp ve kontrolünü yapıp geri gitmesi ne kadar zaman açmalılar size gelmeden önce? Şimdi Ona göre planlama rinoplasti yapmalılar. ameliyatı için ve diğer yüz kombine ameliyatları için Evet. söyleyeceğim. Bir hafta kalmaları yeterli. Mesela sadece kaş kaldırmada 3 günden sonra ülkesine geri dönebiliyor. 3 günlük bir Türkiye'de kalma süresi yetiyor ama rinoplastikte tampon çıkartma süresini biz bir hafta olarak belirlediğimiz için, daha erken çıkarsak da tampon çıkarttıktan sonra bir süre takip etmek istediğimiz için kabaca 7 gün ya da 8 gün kalmaları gerekiyor. Bu kontrol süreçleri boyunca yani hastaları gidişata göre yaptığınız herhangi bir müdahale veya sonrasında bir düzeltme işlemi gibi bir şey var mı rinoplastide? Yani şöyle, şimdi önceki programlarda kalın derili bir burun yapısından bahsetmiştik. Bunların ödemleri fazla oluyor. Diyelim ki sizin 3. ayınızda burun ucundaki ödeminiz çok fazla oluyor. Bunlar için belli kremler var, belli kullanmaya çalıştığımız ilaçlar var, belli önerdiğimiz pansuman metotları ya da masaj metotları var. Bunları uygulayabiliyoruz. Mesela ödem iğnesi olarak bilinen steroid enjeksiyonu burun ucuna uygun dozlarda yapılırsa cidden polibik deformitesi dediğimiz o yuvarlaklığı alabiliyor.
Ya sonuçta bir cerrahinin öncesinde iyileşme sürecini %100 öngörmek gibi bir durum Tabii. söz konusu olmuyor. Hiçbir cerrahide böyle değil ya. Tabii bir de şöyle bir durum söz konusu. Rinoplasti işlemi yapıldığında bir flap oluşturuyorsun ve bu flap'in serbest bir şekilde iskelete oturmasını bekliyorsun. Yani burada cilt altında ödem olur, kan birikir, orası asimetrik iyileşir, yüzün sağ yarımıyla sol yarımı farklı lenfatik drenajdadır. Ödemleri atamazlar. Asimetrik ödemler bir süre olabiliyor. İşte ama bunları kontrollerde bizim yapabildiğimiz tedavilerle gidermeye çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok güzel ederim. bir sohbet Sağ oldu. olun, çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Ayağınıza sağlık Sağ olun. hocam. 8'de Sağlık'ta bugün konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı ile rinoplastiyi konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.